Herkese merhabalar. Horabox TV'den sizleri bir kez daha selamlıyoruz. Saatçilik için önemli bir dönem. Watches and Wonders fuarı ikinci kez dijital olarak düzenleniyor ve Burak'la beraber yenilikleri konuşmak için kamera karşısına geçiverdik hemen. Evet Burak, biz alışkınız fuarlara gitmeye, orada her şeyi canlı canlı görmeye ama süreçten ötürü maalesef 2 senedir canlı herhangi bir şeyi anında göremiyoruz ve dijital olarak bir fuara da tanıklık ediyoruz. Öncelikle bu dijital konsept senin için ne ifade ediyor? Eskisini mi tercih ederdin? Neler düşünüyorsun? Ya ben tabii eskisini tercih ederim. Orada olmak çok güzeldi. Kendine göre bir koşturması vardı ama. Hele ilk koşturma, Patek Rolex'in vitrinleri. İlk koşturma çok ilginç. Onu aslında saat tutkunu herkesin mutlaka bir kere bir fuara gitmesini çok isterim. Evet. Baselworld'da olabilir, SIHH'de olabilir. Tabii ki o günleri çok arıyorum. Bunu kabul etmek lazım. Ama en azından saat firmalarının, markaların fuarı devam ettirmek için gösterdikleri çaba takdire şayan. 2021'deki bu yeni Watches and Wonders şu an devam eden, geçen senenin acemiliğini üzerinden atmış, çok daha güzel bir içerik yapılmış bence. Web sitesinin navigasyonu olsun, firmaların daha organize, çok daha organize olmuş. Hatta bugün Alen Gezöne ile bir internet üzerinden sanal fotoğraf çekimimiz var. Evet, bakalım onu mesela çok merak ediyorum. Bunu bile düşünmüşler. Ben gerçekten emeği geçen herkese tam not verdim diyebilirim. Şimdi biz senelerdir gidiyoruz ve neredeyse fuar içinde yaptığımız bütün röportajlarda Bulgari'nin Octofinissimos'unu konuşuyorduk. Bir baktık adamlar artık dijital dinlemiyor. Yine bir rekorla ortaya çıkmışlar. Evet. Octofinissimo Perpetual Calendar, otomatik bir saat, yine mikro rotoru var. Önce onunla ilgili yorumunu alalım. Daha sonra arkasına eklemek istediğin modelleri de senden dinleyelim. Tabii. Şimdi Octofinissimo artık zaten rekor kıran saat olarak geçti saat literatürüne. Yani bir normal bir Octofinissimo yok gibi bir şey neredeyse. Hepsi rekor kırıyor. Hatta Bulgari bunu kendi web sitesinde saga olarak anlatmış. Yani bu bir artık dizi, franchise movie şeyi gibi. Perpetual Calendar otomatik bu arada, gerçekten mükemmel olmuş. Öyle söyleyeyim. Yani sadece tabii presteki fotoğraflarını görebilsek de. Bir tane titanium versiyonu var ki Bulgari'nin titanium çok güzel kullandığını düşünüyorum. Mat yüzey formu özellikle sen de çok seversin. Lüks spor saatlerde bence vazgeçilmez bir detay. Octo zaten kasa ve bilezik olarak çok güzel bir tasarım. Faset üzerindeki kesikler de çok güzel belli oluyor. Bunu Perpetual Calendar gibi saat tutkunlarının zirvede gördüğü komplikasyondan biriyle taçlandırılması ve bunu üzerine otomatik olarak yapması bence gerçekten hem tasarımsal hem de teknik bir başarı. Titanium'un yanı sıra bu arada biraz daha özel bir şey isteyenler için de platin bir versiyon var. Deri 5 üzerinde geliyor. Platin tabii bilezikle beraber olmuş olsaydı bayağı külçe gibi olurdu. Metalin özgül ağırlığından dolayı. Bence bu da güzel seçim olmuş. Mavi renk kadranlı. Bulgari'yi tebrik ediyoruz. Bir Finissimo'da rekor kırdığı için. Bir kez daha. Bir de inanılmaz bir şey gördük. Bir Reverso gördük. Evet. Yani herhalde bir yarım saatlik video çekeriz onun için diye düşünüyorum. Jaeger-LeCoultre Reverso'nun bu sene 90. yılı. 1931'de üretilen efsane Art Deco saat. Belki saat terminolojisinin, saat tarihinin en önemli dikdörtgen kasalı saatlerinden biri. Hiç tartışmasız. Jaeger bu seriyi 2 modelle taçlandırmış. Bunlardan bir tanesi ayakları gayet yere basan, normal bildiğimiz bir klasik Reverso. Üzerinde çok güzel yeşil bir kadran var. En sonunda ben de yeşil renk bir saat sevebildim bu arada. Bu konuda memnunum. Bunun dışında Jaeger-LeCoultre Hybris korkunç bir saat. Yani saat demek bile imkansız. 4 yüzü olan bir saat. Yani dönen kasanın 2 yüzü olduğu gibi sabit duran cradle, yani beşik kısmının da 2 tane yüzü var. Bazı ayarlamaları yapmak için saat kolunuzda değilken kutunun içindeki robotik kol bazı ayarlamaları yapıyor. Yani inanılır gibi değil. Otomaton gibi bir şey olmuş artık. Mekaniğin özellikle bu zamanda bu kadar üzerine düşülerek rafine edilmiş hali, bilmiyorum, uzun bir süre daha çıkmaz. Zaten fiyat etiketi de bu arada izleyicilerimiz merak ediyordur. 1.610.000 euro. biraz daha para getirirse alırız. 10 tane üretilmiş. Ama dediğim gibi yani hani fiyatla adlandırılabilecek, anlatılabilecek bir saat değil. Bence mükemmel olmuş. Evet. Bu yeşil kadran olayına yorumunu merak ediyorum. Ben biliyorsun senelerdir yeşil kadranlı saatler alıyorum. Bir dolu yeşil kadranlı saatim var ama son dönemde
baktık ki hani yeşil siyahın yerini almaya başladı. Evet, O aynen trend öyle. hakkında da fikirlerini alsak. Şöyle söyleyeyim. 2016'daki Bazaar World'e gittiğimizde bütün her taraf mavi kadrandı, hatırlarsın. Daha sonra Rolex Hulk'la beraber ve onun getirdiği hype'la beraber yeşil kadranlar popülerleşmeye başladı. Bunda bronzonun, yeşil kadranın da büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ki bronza çok yakışan bir renkti. Fakat bir süre sonra artık yeşil her taraftan çıkmaya başladı. Yani renk olarak sevdiğim bir tondur ama ben açıkçası çok fazla yeşil meraklısı değilim. Çok heyecanlanmıyorum. Patek, Rolex gibi hype markaları sana bırakacağım yorumlaman için. Ama dediğim gibi yeşil uzun bir süre daha saat sektöründe varlığını devam ettirecek gibi duruyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Bunun dışında kısa özet geçmek gerekirse ben Breitling'in yeni modellerini çok beğendim. 1940'lardan esinlenerek yapılmış Datora modeli özellikle çok hoşuma gitti. Bunun dışında Montblanc'ın çok güzel modelleri var. Perpetual Calendar'ı var. O gerçekten çok güzel olmuş. Split Minute Chronograph var yine. Aynen. Split Minute Chronograph var. 1858 Geosphere yeni bir kadran ve bezelle gelmiş. Limited Edition. Limited Edition olarak yine 1858 tane. Bu model Montblanc'la anılır hale geldi. Markanın yüzü olma yolunda ilerliyor. Core Collection'a yani temel koleksiyona girmiş olmasından dolayı çok memnunum. Çok güzel bir saat. World Time'da zaten güzel bir fonksiyon. Bunun dışında affordable, ulaşılabilirler listesinde Longines çok güzel 3 tane modeli var. Bir tanesi Big Eye Chronograph'ın Titanium'u, degrade mavi kadranlı. Ben çok beğendim. Bunun dışında Idol Conquest'in yeni kadran ve materyal seçenekleri güzel. Bir de Dolce Vita koleksiyonunda çok güzel sektör kadranlı Art Deco dikdörtgen bir erkek saati var. Yani Reverso ya da Cartier Tank gibi ürünlere belki premium fiyatlarından dolayı ulaşamayan insanlar için güzel bir alternatif olabilir. Aklımda kalanlar bunlar oldu. Tabii listeye eklenecek çok şey var. Kapsamlı olarak içeriklerimizi biz de Orabox'ta yayınlıyoruz. Eksiksiz bir şekilde. Orada daha detaylı yorumlarımızı okurlarımız, takipçilerimiz bulabilirler. Evet. Biraz da senden Patek ve Rolex'i dinleyelim. Hype modelleri dinleyelim. Patek'le Rolex'in dürüstçe konuşmak gerekirse çok dinlenecek bir tarafı yok. Bu fuar organizasyonları özellikle Basel World, eski Basel World, şimdiki Watches and Wonders, bu iki markayı neler tanıtacağını bekleyen bir topluluğun şovu gibi bir şey olmuş. Gerçekten o hale geldi. Bakıyoruz işte yani tamam saatçilik için tabii ki çok önemli modeller, çok güzel şeyler ama bir işte Grobel Forzino GMT Sport'u, Jaeger LeCoultre'un biraz önce anlattığın hibrit mekanikası, IWC'nin Shock Absorber'ı 30 bin G'ye dayanıklı. Yani şimdi horoloji bence bunlar. Kesinlikle. Diğer taraftan discontinued edilmek üzere olan bir modeli güle güle versiyonunu yeşil yapmak ya da işte 39 milim olan bir şeyi tekrar 36 milime düşürmek falan bunlar tabii ki gelişmeler ama yani bir horolojik bir gelişme. Doğru. Bu sene bence biraz hani hafif geçirmiş iki markada. Evet. Ben Patek'le ilgili sene içerisinde çok enteresan komplikasyon modeller geleceğine dair bilgi aldım ya da içeriden böyle bir haber geldi diyeyim ama bunu teyit etmek mümkün değil. Yani ben onları bekliyorum açıkçası. Evet. Rolex'ten bir şey geleceğini sanmıyorum bir sonraki fuara kadar. Ama gelelim Patek'ten önemli birkaç tane komplikasyon modeli çıkacağını düşünüyorum. Öyle de bir duyum aldım. Bu fuarla ilgili konuşmak gerekirse bence bu iki marka da çok agresif değildi. Ben bu politikayı da çok yanlış bulmuyorum bu arada. Dürüstçe konuşmak gerekirse bu fuarın kazananı da Audemars Piguet. Fuardan 10 gün önce ne var ne yok duyurdu. Evet. Tek başına konuşuldu. Onlar da tabii yeşil kadranlar. Evet. Orada da güzel modeller var. Ama bu fuarın içerisinde sen bile fuarda dikkatini çeken modelleri anlatırken IWC'nin o Shock Absorber'ını atlayabiliyorsun. Çünkü o kadar çok model var ki kafanda. Hani biri güzel biri kötü anlamında söylemiyorum ama düşün IWC'nin pilot saatlerini çok şey yapamadık, öne çıkartamadık. Güzel değişiklikler var. Bu karmaşanın içinde birçok model aradan böyle kayboluyor, gidiyor. Dolayısıyla fuar organizasyonları tamam yani canlıydı, şimdi dijital falan ama gittikçe böyle bir yani markaların başka bir alternatif bakmaya çalıştığı bir piyasa görüyorum. Yani bence Rolex ile Patek'in de
bu kadar agresif olmamasının sebebi bu kargaşanın içinde çok kaybolmak da istemiyorlar. Eğer önümüzdeki sene canlı bir organizasyon yapılamayacak durumda olursak yani her markanın kendi kafasına göre farklı bir yol çizeceğini düşünüyorum ben artık. Yani. Doğru olabilir. Aslında o markaların ve modellerin insanın zihninde kalmamasının nedenlerinden bir tanesi de bence saatleri bileğimize takamadık Serdar. Öyle bir durum var. Haklısın ve sen bu arada biz ekip olarak işte 5 kişi oturduk. Haldır içerikleri hazırlamanın peşindeyiz. Aynen. Bazılarının senin aklında kalması da içeriğini hazırladığın için. Yani Kesinlikle. bunu koluna takıp işte çevirme. Şimdi mesela ben bunu yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Bununla ilgili yani unutmam mümkün değil. Bir Tabii sürü ki. pozitif negatif şey anlatabilirim ama yani bugün dediğin gibi görmediğimiz bir saati yani aklına kazıman da oturup ekranın başında bir tane video seyredip olmuyor. Doğru söylüyorsun. Yani sonuçta Hublot'un safir bilezikli bir modeli var mesela ama işte ben şimdi bir şey anlayamıyorum. İnanılmaz. Yani. Bir de onu da atladık. Yani o da çok özel bir model. O da konuşulması gereken bir model. Ben şimdi mesela her sene bir iki tane Rolex alabiliyorsam Patek alan bir saat koleksiyoneriyim. Bu sene ne alırım bilmiyorum. İşte Meteoroid kadranlı bir Daytona var ama bende Meteoroid kadranlı GMT var. Alır mıyım almaz mıyım falan ama böyle ölümüne peşinde koşacağım bir şey var mı yok mu bilmiyorum. GMT'nin kırmızı mavi Pepsi diye tabir edilen modelinin şimdi Oyster bilezikli seçeneği de var. Bu ne oluyor? Daha önce bu saati beyaz altın olarak almış kişilerin biraz böyle sinirlenmesine sebep olan bir durum. Yani bu tarz detaylar yani ne ifade ediyor onu ben de açıkçası bilmiyorum. Ben de beyaz altın Pepsi diyelim GMT Master 2 yok ama olsaydı böyle bir gelişme çok memnun etmezdi beni diye Kesinlikle tabii doğru. Yani sonuçta Rolex bunları hiçbir zaman limited edition olarak yayınlamıyor. Ama insanlar aldığında onu eksklusif olarak görüyorlar. Özellikle beyaz altın Pepsi bir zaten limited edition gibi. Kaç tane üretilmiştir ki yani baktığın zaman. Aynen. Bir de tabii bu özel kadranlar ve renk kombinasyonları aynı zamanda beyaz altın ve platin gibi materyallerin çelikten ayrılmasını da sağlıyor. Sağlıyor tabii. Yani aynen işi bilen Rolex. O bir imza alıyor yani oradan kesinlikle görüyorsun. onun ne olduğunu biliyor. Çelik olmadığını anlıyor yani. Hakeza Daytona'nın bezelindeki markingler gibi. Dediğin doğru. Garip bir durum. Aynı saat bende de yok. O bakımdan da olanın ne hissettiğini şu an buradan tasavvur etmek pek mümkün Acınızı değil. paylaşıyoruz. Horobox'u takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere.